Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir ajurlu iki şiş örgü modeli çalışacağız. Modelimiz çok kolay, çok zorlanacağınızı zannetmiyorum. Basit bir örnek. Hmm, Modelimiz 8 ve 8'in katlarından oluşuyor. Artı 2 ekstra ilmek, artı 2 de kenar ilmeği ekleyeceğiz. Ve o şekilde kurulum yapacağız. Ben şöyle bir 5 sıra kadar ördüm. Şimdi bu ön yüzü bir sıra daha öreceğim. Modeli ilk arka yüzünde kurmaya başlıyoruz. O yüzden bir sıra daha öreceğim ve arka yüzüne geldikten sonra modelin kurulumunu yapacağız birlikte. Ördüm. Arka sıraya geldim şimdi. Burası örgümüzün ters yüzü. Sadece bir kere mahsus olmak üzere bunu yapacağız. Ondan sonra normalde ön yüzden devam edeceğiz örnek kurmaya. Dediğim gibi model 8 ilmekten oluşuyor. Ben de şu anda burada 8, 16, 24 3 tane model için ilmek attım. Artı 2 tane ekstra ilmeği koydum. 26. 2 tane de kenarlar için koydum. 28 tane ilmek var şu anda burada. Şimdi ilk sırada yapmamız gereken kenar ilmeğini örüyoruz. Kenar ilmeğinden sonra 2 tane ters örüyoruz. 6 tane pardon 2 tane düz örüyoruz. 6 tane ters öreceğiz. 3, 4, 5 ve 6. Araya gene 2 tane düz örüyoruz. Tekrar 6 tane ters. Model toplamda 4 sırada bitiyor. Çok kolay. Yelek yapabilirsiniz bu modelle. Yazlık hırkalar olabilir. Gene tekrar 2 tane düz ördüm. Yine 6 ters örüyorum. 3 model üstünden göstereceğim. Evet, 6 tane tersimi ördükten sonra en son 2 tane düz ve kenar ilmeği. Evet. Şimdi ön yüzde şu şekilde görünüyor. 2 ters 6 düz olarak görünüyor. Şimdi kenar ilmeğini ördükten sonra ilk önce 2 tane tersimi örüyorum. Hemen. Ondan sonra şişime bir kere doluyorum. Hemen devamındaki 6 tane düz ilmeğin ilk ikisini kesiyorum. Sola doğru. Bir doladım, bir kestim. Şimdi 2 tane arada düz ilmek örüyorum. Ve hemen son kalan düz örgünün son 2 ilmeğini de sağa doğru kesiyoruz ve kestiğimiz ilmeğin yerine hemen bir tane doluyoruz. Aradaki 2 tane ters örüyorum. Şimdi model aralarında hep 2 tane ters olacak. 2 ters ördükten sonra yine hemen bir tane doluyorum. Gelen ilk 2 ilmeği kesiyorum. Kestikten sonra devamındaki 2 tane ilmeği düz örüyorum. Son 2 tane düz ilmeğim kaldı. Onları da sağa doğru kesiyorum ve bir tane doluyorum yerine. Aradaki 2 tersi örüyoruz. Tekrar bir tane doluyoruz. İlk 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. 2 tane düz örüyoruz. Ve son 2 tane kalan düz örgümüzü de ilmeğimizi de sağa doğru kesip hemen doluyoruz, bir tane arttırıyoruz ve 2 tane ters ilmeği örüp kenar ilmeğini örüyoruz. İlk sıramız bu modele ait olan. Arka sırada da ilmekleri gördüğümüz şekliyle öreceğiz. Kenar ilmeğini örüyorum. Hemen 2 tane bakın hemen düzüm var. Bu 2 tane düzü örüyoruz. Şimdi ön yüzde 6 tane düz olan ilmeğe işlem yapmıştık burada. Doladıklarımız da dahil olmak üzere hepsini ters örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve son 6 tane. 6 taneyi ördükten sonra tekrar
arada 2 tane düz var. Onları örüyorum ve tekrar 6 tane ters örüyorum. Örnek bu şekilde. 2 düz, 6 ters arka yüzündeyken. 2 tane düz ve 6 tane ters. Çok basit bir model. Ama yeleklerde falan çok güzel duruyor. Evet, son 2 tane düzüm ve kenar ilmeği. Evet, modelin ikinci sırasında yapmış olduk böylece. İlk ajurlarımız ortaya çıktı. Şimdi üçüncü sıramızda ilk kenar ilmeğini hemen örüyorum. Önüme 2 tane tersim geliyor aralardaki. İlk 2 tane tersimi ördüm. Şimdi bir önceki sırada arttırdığımızı bu sırada örüyoruz. Ondan sonra bir tane doluyorum. Ve burada 4 tane düz ilmeğimiz kaldı bu sefer. Onun ilk ikisini sola doğru kesiyorum. Arttırdım ve sola doğru kestim. Hemen diğer 2 tane kalan ilmeği de sağa doğru kesiyorum. Onun yerine de hemen bir tane arttırıyorum ve bir alt sırada yapmış olduğumuz arttırmayı da tek olarak örüyorum. Aradaki 2 tane ters ilmeğim geldi. Onu ördüm. Yani ikinci ajurlarımızı koymuş olduk. Tekrar göstereyim. Bir alt sırada yaptığımız ajuru düz olarak örüyoruz. Hemen peşine bir tane doluyoruz. Burada ajur olmayan 4 tane düz ilmek var. Onun ilk ikisini sola doğru kesiyorum. Hemen devamındaki son 2 düz ilmeği sağa doğru kesiyoruz. Kestiğimizin yerine hemen bir tane doluyorum ve bir önceki sırada örmüş olduğum ajuru örüyorum. Düz ilmek olarak aradaki 2 tane tersimi örüyorum. İlk önce yaptığımız ajuru düz olarak örüyoruz. Bir tane arttırıyoruz. Keseceğiz çünkü burada. 2 tane ilmeği sola doğru kesiyorum. 2 tane düz ilmeğim kaldı. Onları da sağa doğru kesiyorum. Kestiğimin yerine hemen bir tane doluyorum ve bir önceki sırada yapmış olduğumuz ajuru da düz olarak örüyorum. Ve 2 tane tersi örüp kenar ilmeğini de alıyorum. Üçüncü sıramızda bu şekilde ikinci ajurumuzu oluşturmuş olduk. Arka yüzde gene aynı kenar ilmeğini aldım. Bakın 2 tane hemen düz geldi önüme. Bu 2 tane düzü örüyorum ve 6 tane ters. Bu da dolamış olduğumuz iplik. Onu da ters örüyorum. Ve 6 tane tersimi örmüş oldum. 2 tane düz arada şu şekilde. Hemen devam ediyorum. 6 tane tersimi örüyorum. İki tane düzümü öreceğim. Tekrar 6 ters. Ve son 2 tane düz ilmeğim ve kenar ilmeğimi aldım. Evet, ilk modelimizi yapmış olduk. Şöyle görmüş olduğunuz gibi üçgen piramit şeklinde böyle, yanarları da delikli, böyle üçgen üçgen minik minik modeller oluyor. Şimdi ikinci kez nasıl kurulduğunu göstereyim. Çünkü alt sırada bir sıra arka sıradan ördük. Bunun üstüne devam edelim. İlk kenar ilmeğini aldım. 2 tane tersimi ördüm. Şimdi başlarken ilk önce birinci arttırmamızı yapacağız. Bir tane arttırıyorum hemen. Şu ilk 2 ilmeği hemen kesiyorum. Bir tane arttırdık.
Bir tane sola doğru kestim. Şimdi şu 2 tane ilmeği öreceğim. 1 ve 2. Şimdi terslerden önce son 2 tane ilmek kaldı. Onları da soldan sağa doğru kesiyoruz ve kestiğimin yerine hemen bir tane doluyorum ve aradaki 2 tane tersimi örüyorum. Hemen bir tane doluyoruz. İlk 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. İlk 2 ilmeği sola doğru kestim. Şimdi şu 2 tane, şu aradaki, bakın model buraya kadar, 2 tane ilmeği düz olarak örüyorum. Son 2 tane ilmeği de soldan sağa doğru kestim. Hemen bir tane doluyorum kestiğimin yerine. Aradaki 2 tane düzümü örüyorum. Doluyorum bir tane. Bu ikisini keseceğiz çünkü. Hemen ilk ajurumuzu yapıyoruz modelin başında. 2 tane düz ilmeğimizi örüyoruz. Kalan son 2 ilmeği de soldan sağa doğru kesiyorum. Kestiğimin yerine doluyorum bir tane hemen ve 2 tane tersimi örüyorum. Ve kenar ilmeği. Arka sırada yine aynı işlem 2 düz 6 ters olarak örüyoruz. 2 tane düzümü ördüm. Şimdi 6 tane tersimi öreceğim. Bu arada ipliğim bebe yünü, orta kalınlıkta 4 milim şiş kullandım. Çünkü ajurlu modellerde biraz kalın şiş, ipe göre bir tık kalın şiş kullanmayı tercih ediyorum. Ajurlarımız böyle güzel güzel görünsün diye. Sizin tercihinize kalmış. Kaç numara ile örmek isterseniz onunla örebilirsiniz. Tiftikle çok güzel yelek olur bu örnek bayanlar. Evet, son 2 tane tersimi ördüm ve kenar ilmeğimi aldım. Evet, ikinci sıramızı da bitirdik. İkinci örneğin ikinci sırasını bitirdik. İlk ajurumuzu koyduk buraya, şurada sağlı sollu. Şimdi tekrar devam edelim. Üçüncü sıramıza başlayalım. Kenar ilmeğini aldım. İlk 2 ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi bir alt sırada yaptığımız ajuru bir tane düz olarak örüyoruz. Şimdi doluyorum. 4 tane ilmeğim kaldı burada. Düz ilmeğim. Onun ilk ikisini hemen sola doğru kesiyorum. Diğer ikisini de hemen sağa doğru kesiyorum. Kestiğimin yerine hemen bir tane arttırıyorum ve bir önceki sırada yaptığım ajuru düz olarak örüyorum ve 2 tane ters örüyorum arada. İlk ajuru örüyorum. Şimdi bir tane doluyorum. İlk ikisini sola doğru kesiyorum. Kalan 2 taneyi, şu doladığımız ilmek bir önceki sırada, onun önündeki 2 taneyi hemen sağa doğru kesiyorum. Kestiğim için hemen bir tane arttırıyorum ve ajurlu olanı bir alt sırada yaptığımızı düz ilmek olarak örüyorum. Araya 2 tane tersimi yapıyorum. Ajurluyu düz örgü olarak örüyorum. Bir tane doluyorum. İlk ikiyi hemen sola doğru kesiyorum. Devamındaki 2 taneyi sağa doğru, soldan sağa doğru kesiyoruz. Kestiğimizin yerine bir tane doluyoruz. Bir alt sırada yaptığımız ajuru da düz olarak örüp 2 tane tersimizi örüyoruz. Ve arka sırada, dördüncü sırada tekrar 2 düz 2 ters, 2 düz 6 ters, 2 düz 6 ters olarak örüp geliyorum hemen. Gördüğünüz gibi hemen 2 tane model yaptık. Şu şekilde göstereyim. İlk modelimiz şu alttaki üçgen. İkincisi de onun üstünde. Çok güzel, böyle zarif ajurlu bir model oluyor. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi
Kanalıma abone olmayı ve videolarımı paylaşmayı lütfen unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.